Merhaba sevgili takipçilerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıra dışı bir kek tarifim var. Denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz, sünger gibi yumuşacık, hafif nemli ve ıslak dokusuyla çok beğeneceğinize emin olduğum bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve detaylıca yapımına geçiyorum. Tarifime ilk önce kalıbımı hazırlayarak başlıyorum. 26 santim çapında kelepçeli bir kalıp kullandım. Kalıbın tabanına uygun şekilde yağlı kağıdımı kesiyorum. Kekin üzerindeki sosun pişebilmesi için üzeri açık bir kalıp kullanmanızı tavsiye ederim. Kelepçeli bir kek kalıbı ya da küçük bir tepside pişirmeniz daha isabetli olacaktır. Çemberini takıp kapattıktan sonra kenarda kalan kağıdın fazlalıklarını kesiyorum. Ve çemberin açıkta kalan kenar kısımlarını margarinle yağlıyorum. Evet, kalıbım hazır. Şimdi kekin içerisine girecek olan fındığı öğüteceğim. 125 mililitrelik çay bardağı ile 1 çay bardağı fındığı el rondosunda parçalıyorum. Gördüğünüz gibi biraz iri taneli bıraktım. Şimdi artık kek hamurunu hazırlayabilirim. Kek içerisinde kullanılacak bütün malzemelerin oda sıcaklığında en az 15-20 dakika beklemiş olmasına özen gösterin. 3 adet büyük boy yumurtayı 1 su bardağı toz şeker ile yaklaşık 5 dakika boyunca mikserin en yüksek devrinde çırptım. Yumurtanın rengi açılıp krema kıvamına gelene kadar bu işlemi yapmanız gerekiyor. Daha sonra oda sıcaklığında beklemiş olan 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı tahin. Benim kullandığım tahin çifte kavrulmuş olduğu için rengi biraz size koyu gelebilir. Ama normal tahin de kullanabilirsiniz. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra mikserin en düşük ayarında yaklaşık 10-15 saniye kadar çırpmanız yeterlidir. Daha sonra rondoda öğüttüğüm 1 çay bardağı fındığı ekledim. Ve 2 su bardağı unu kabartma tozu ile birlikte eleyerek kek hamuruna ilave ediyorum. Kabartma tozu ve unu kek hamuruna eleyerek ilave ettiğiniz zaman kekiniz daha güzel bir şekilde kabaracaktır. Un ve kabartma tozunu ekledikten sonra mikserin ucuyla tüm malzemeleri kabaca bir karıştırdım. İlk etapta çalıştırmayın çünkü un etrafa dağılıp saçılabilir. Daha sonra mikserin en düşük devrinde tüm malzemeler homojen bir hale gelene kadar kısa sürede çırpıyorum. Evet, kek hamurum hazır. Bir spatula yardımıyla kenarda kalan un kırıntılarını da hamura dahil edip karıştırıyorum ve artık hazırlamış olduğum kalıba aktarabilirim. Kıvamı ne çok katı ne de çok akışkan. Gördüğünüz gibi. Şimdi kekimizin üzerine kullanacağımız sosu hazırlayalım. Yine 125 mililitrelik çay bardağı ile 1 çay bardağı fındığı rondoda irice öğüttüm. Onu bir kaba alıp bir kenarda bekletiyorum. Yarım su bardağı tahini bir kaba aktardım.
Tabii bardağın dibinde kalan tahini de bir spatula yardımıyla kullanıyorum israf etmeden. Ve tahine 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Tahin ve şekeri iyice karıştıralım. Ve hazırlamış olduğum kek hamurunun üzerine şekerli tahini gelişigüzel rastgele serpiştiriyorum. Bu arada fırınımı da 15-20 dakika önceden 180 derecede alt üst ayarda ısıtmaya başlamıştım. Şekerli tahini bir spatula yardımıyla yüzeysel hareketlerle kek hamurunun üzerine sabitliyorum. Çok derine inmeyin. Yüzeysel hareketlerle spatula ile şekillendirmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle şekerli tahin kekin içerisinde hafif ıslak ve nemli bir doku oluşturacaktır. Ve öğüttüğüm fındığı kekin üzerine serpiştirip önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayar fırında yaklaşık 50 dakika boyunca pişirdim. Herkesin fırınında farklılık gösterebilen bir süredir. Lütfen kontrollü olun. Benim fırınımda tam 50 dakikada pişti. 15 dakika boyunca kekimi soğuttum ve kelepçeli kalıbını açarak kekimi çıkarttım. Yağlı kağıt kullanırsanız servis tabağına çok rahatlıkla aktarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir ucundan tutup altından çekerek servis tabağına rahatlıkla yerleştirdim. Çok sıcak olmasına rağmen sizler için şöyle kalınca bir dilim kesip iç dokusunu da göstermek istiyorum. Görüntüsü kadar tadı da gerçekten çok lezzetli ve harika bir kektir. Bakın göz göz sünger gibi bir dokusu var. Asla kuru bir kek değildir. Bekledikçe ve gün geçtikçe çok daha güzelleşir. Tıpkı bir pandispanya kadar yumuşacık bir dokusu var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok kek, pasta, hamur işi, çay saatine yönelik tarifler bulabilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Tarifimle ilgili bir sorunuz olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.